Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Korona günleri malum. Daha önce 2 bölüm yaptık salgınlar üzerine. Tanık olduğum salgınlardan bahsetmiştim. Salgınların nedense hep aynı bölgelerden kaynaklanması insanların kafasında soru işareti geliyordu. Bu bölümde o soru işaretlerine bir foto muhabir olarak tanıklıklarımla perde açmak istiyorum. Çünkü bu salgınların kaynağı olarak gösterilen Uzak Doğu'da hep insanlar yedikleri hayvanlardan ötürü suçlanıyorlar. Unutmayalım, coğrafyası insanın kaderidir. Yani bunu İbn Haldun neredeyse 1000 yıl önce söylemiş. Ondan önce de bazı düşünürler söylemiş. İnsanlar tabii ki beslenmek için bulabildikleri hayvanları avlayarak yaşam savaşını veriyorlar. Birincisi onları bunlardan ötürü suçlamamızın bir anlamı yok. Unutmayalım, aynı evreleri bu topraklarda bizler de yaşadık. Bu kez Çin'den biraz daha uzaklarda tanık olmuş olduğum vahşi hayvan pazarıyla konuyu gündeme getirmek istiyorum. Vahşi hayvan pazarı dediğim bizim için vahşi, doğada kendi doğal koşulları içinde yaşayan hayvanlar. Yıllar önce Endonezya'daydım. Bali'nin bulunduğu adalarda dolaşırken bir pazara rastlamıştım. Pazarda bizim bilmediğimiz türlerin dışında bildiğimiz ama sadece ansiklopedilerden tanıdığımız onlarca hayvan türü vardı. Ve bunlar arasında yarasalar da vardı. Sordum bunlarla ne yapılıyor diye. Yeniliyor demişlerdi. Çünkü biz bugün bu Covid-19 yani korona serisindeki bu virüsün kaynağını yarasalar gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de çok gündeme geldi yarasanın çorbası diye. İnsanoğlu bulduğu hayvanları bir şekilde deneme yanılmalarla yiyor. Zaman zaman da hemcinslerini yediği olmuş. Yani bu coğrafyalarda çok yaygın. Ama yerken deneme yanılmalar onu bazen doğru yöntemlerle pişirmeye, doğru yöntemlerle yenilir hale getirmeye zorlamış. Ama unutmayalım, o hayvanların yaşadığı coğrafyalarda yaşayan insanoğlu bunları dengeli şekilde avlamış. Yani ben buna bizzat tanık oldum. Bir geyik avlarken yavrusunu asla yemiyor. Tam aksine besliyor onu. Bir yaban domuzunu avlarken yavrularını besliyor. Yarasaların da avlanmasına tanık oldum. Yenmesine tanık oldum. Hatta sunulmuştu bana. Şimdi tabii hep suçladığımız bu coğrafyalar bugün Çin, yarın Endonezya, belki bir gün Türkiye'de olabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizde de yenen bazı canlılar başka ülkelerde farklı algılanabiliyor. Örneğin bir kelle paça diyoruz. Şu anda hatta takım böyle tıp dışı koronaya ilişkin tedavi yöntemleri verilirken herkese kelle paça tavsiyesinde bulunan hocalarımız çıktı. Şimdi kelle paça sevdiğimiz, alıştığımız bir beslenmede kullandığımız bir hayvan uvuzu. Kendine uygun yöntemlerle pişirildiğinde çok lezzetli. Zaman zaman ben de yiyorum ama bu hastalığın tedavisinde böyle bir şey biraz tıbbın reddettiği bir olay. Ama unutmayalım, o kelle paçayı vitrinlerde gören Avrupalılar, genç kuşak Türkiye'deki insanlar yemezler, üstelik tiksinirler. Ne olur o yüzden böyle ön yargılarla bakmayalım. Bu vahşi hayvan pazarlarında ne oluyor diye. Dedim ya, ben bu vahşi hayvan pazarlarına gittim. Komodo canavarını bile gördüm, böyle ortalıkta dolaşıyordu. Üstelik yiyorlarmış. Özgün bir canlı. Endonezya'nın güney adalarında Komodo adası başta olmak üzere o bölgelerde yaşayan tarih öncesinden kalma bir tür. Hayvanlarla besleniyor. Özellikle balıklarla, zaman zaman balıkçılarla. Şu anda Yogyakarta'da bir kahvede beraber kahve içeceğiz. Zaman zaman insanoğlu buna av oluyor. Zaman zaman da bunu avlıyor. Onun dışında yarasaları gördüm, yılan türlerini gördüm. Bunlar çekirge, güreştirmek için. Bunlar da kuşlara verilmek üzere 1000 rupi tanesi güreş çekirgeleri. Bunlar güreştirilip iddiaya giriliyormuş. Bizim bilmediğimiz farklı memeli türleri gördüm. Yani bu ormanlarda. Ve hepsine ne için diye sorulduğunda bunları yiyoruz dediler. Yarasaları yiyen bölge Borneo Adası'nda İbanlar. Yani İban deyince farklı şeylere kaçmayalım. İbanlar bir dayak toplumu içinde bir kabile. İbanlar bayağı ciddi şekilde yarasa yiyorlardı. Böyle günlerce üzerimizden sürülerin geçişine tanık oldum. Bir anda düşünebiliyor musunuz? Öğle saatlerinde gökyüzü simsiyah oluyor. Gökyüzüne bir kaldırıyorum kafamı, bakıyorum yarasa sürüleri. Ne oluyor bunlar dediğim zaman, işte sizin beyazlar buraya gelip bizim ormanlarımızı kesiyorlar. Yerine ticari değeri olan palmiye tarlaları açıyorlar. O yarasalar beslenme havzalarını kaybedince başka bölgelere gidiyorlar. Ama ne yazık ki o başka bölgelerde yedikleri bizim bile yemediğimiz ilaçlı gıdalar olunca ne olacağını bilmiyoruz demişlerdi. Şimdi ne olacağını biliyoruz. İşte o mutasyona uğramış
yarasaların beslenme havzalarındaki yedikleri bizi bir felakete sürüklüyor. Unutmayalım, virüs deyince unutmamamız gereken çok şey var. Canlı mı değil mi? Canlı ama bir yumurta gibi adeta. Belirli evreleriyle hayat buluyor, besleniyor. Yani bir canlıya ihtiyaç duyan bir canlı. Ama bakterilerden, mikroplardan önce de var olduğunu biliyoruz. Çünkü bakterinin de, mikrobun da fosiline rastlandı. Büyük olasılıkla hayatımızı bu virüsler başlatmıştı. Canlı hayatını bu gezegende. Aman dikkat diyorum, bu virüsler sonlandırmasın. Bu da vahşi kedi. Korkunç, bu ormanda korkunç bir şey olur bu. What is? 200,000. Evet, vahşi hayvan pazarında dolaştım. Birbirinden farklı türler vardı. Ben şimdi o insanları nasıl suçlayabilirim? Yani yiyecek olarak o bölgelerde, yani bizim yediğimiz sığırın, koyunun yaşamasına imkan yok. Domuz zaten unutmayalım. Yamyamlara giderken yanı başımda domuz taşımıştım uçağın içinde. Çünkü insanoğlu memelilerle beslenme alışkanlığını elde edince, memeliler ortadan kalktığında bu bir takım doğa felaketlerle olabiliyor. Yeryüzündeki hareketlerle oluyor. Depremlerle, sellerle, felaketlerle. Başka canlıları yemeye başlıyor. Bazen yerken de ölebiliyor. Bu vahşi dediğimiz hayvanlar bir pazarda satılıyordu. Böyle bir şeye neye ihtiyaç duyuyorlar? Cevap verdim. Başka şey bulamadıkları için. Alışkanlıklar. Ama o insanlar bugün aynı şeyleri yiyorlar mı? Sanmıyorum. Çünkü artık onların bölgelerinde de tavuk çiftlikleri kuruldu. Başka türde hayvanlar daha sağlıklı ortamlarda yetiştiriliyor. İnsanoğlu bu tür vahşi hayvanları yeme ihtiyacı duymuyor. Ama bu alışkanlık ne yazık ki ortadan kalkmıyor. Bazen böyle eski geleneksel yemeklere düşkün insanlar ne yazık ki bu tür yemekleri tıpkı Çin'de geçtiğimiz dönemde koronavirüsün ortaya çıkmasında yol açtığı gibi bir yerlerde bulup pişirmişler. Ne olur gezegenimizde başka canlıların da olduğunu bilip onların yaşam alanlarına dokunmayalım, müdahale etmeyelim. Bu hırsımızdan ötürü ormanları yakıp tarım alanlarına çevirmeyelim. Çünkü Borneo'da yaşananların aynısı Amazonlarda da yaşanıyor. Bizim kendi arazilerimize bakın. Çoğunda tarım havzalarını yıkıp yerine inşaatlar yapıyoruz. O havzalarda yaşananları, var olan bitkileri, o bitkilerle beslenen arılar dahil olmak üzere farklı canlı türlerini düşünebiliyor musunuz? Bir ara bir arı belgeseli yapmıştım İstanbul'da. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın bulunduğu bölge, dünyada eşi benzeri olmayan endemik bitki türlerinin bulunduğu bölgeymiş. Yok oldu. O yüzden bütün burada bilim adamlarının, üniversitelerin devreye girip engellemesi lazım. Ve bizim de aklımızı başımıza almamız lazım. Covid-19 hastalığı şu anda kasıp kavuruyor. Bizde ölümler artmaya başladı. Salgın doruğa artık pik noktasına çıkıyor noktasındayız. Ama dikkatli olmamız gerekir. Çünkü biz bunun benzeri başka problemleri de yaşıyoruz. Unutmayalım, Kırım-Kongo gibi bir hastalık her sene belli dönemlerde ülkemizde onlarca insan hayatını almıştır. Unutmayalım, farklı mantar türleri. Evet, çok lezzetli olur ama onları bazen yediğimizde hayatımız kaybedebiliyoruz. O yüzden doğayı iyi tanıyalım. Doğanın bize vermiş olduğu nimetleri doğru kullanalım. Yememiz gerekenleri de doğru yiyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.